Vurdum. Afiyet olsun. Kral aradım bakmadın hele dedim. Dedim çünkü gördün mü? Ne yapıyorsun? İyi gördüm seni. Ne yapıyorsunuz ya? İyi. Çok güzel su kenarı. Benim memelerim büyüyecek. Sabahtan beri bir şey yapıyorum ya. Kardeşim hasta sen niye ev işi yaptın biz geleceğiz diye. Kardeşim ne olacak yani? Leş gibi evde mi o şey yapıyoruz? Annem ondan sonra beni evlatlıktan ne kadar? Çok iyiymiş. Evet, Interior Design programına hoş geldiniz. Beyazımın evine bakıyoruz şu anda. Evet. Bu kadar gitti. Baktık. Evet, oturma odası. Hemen şeye geç. Metro. Kardeşim Londra'da böyle ne yapalım? O kadar güzel gözüküyor ki. Rahat gözüküyor değil mi? Kardeşim direkt ya bak. Biz Beyaz'la orada yatalım. Bilemiyorum. Olabilir. Old gold. Biz iyi günleri iade etmez mi? Hayır demem. Sadece arkadaşı değil miyiz neticede? Değil mi? Kız orada rahat rahat yatsın. Gel ikimiz burada yapalım. Daha sen bulursun. O da olur, ona da hayır demem. Beyaz 4 yıldır Londra'da yaşıyor. Bizi de hep çağırırdı. Ancak fırsat bulabildik ve heyecanla ziyaret ettik onu. Stamford Hill bölgesinde kalıyor. Yaşadığı bölgeye vardığımızda artık akşam olduğu için ilk gün aktivitesi olarak bize yaşadığı bölgeyi tanıttı. Bir yeri bilen, orada yaşayan biriyle çevreyi ve şehri keşfetmek çok konforlu. YouTube'a gel hikaye çıkar. Ya eyvallah, geliyorum abi. Arkadaşlar, Kime hitap edeyim? Şu görmüş olduğunuz Flat 7'de 7 numarada 2 seneye yakın yaşadım. Öncelikle ilk burayla alakalı başıma gelen komik bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Yanında da Flat 8 var. Hemen şurada da bir Türk market var köşeye dönünce, yani 50-60 metre ileride. Okey. Çok yakın olduğu için ben zaman zaman bornozumla gidiyordum. Pijamayla gidiyordum markete. Çok da birazdan bornoz mesafesi Tamam, değil çok, gibi. aslında öyle, birazdan senden anlarız. Neyse ama böyle yani gevşek kıyafetlerle sürekli markete geliyordum. Daha sonrasında oradaki arkadaşlar da beni Flat 8 değil Flat 7'de yaşadığımı düşünmüşler. Böyle gereksiz bir herkesin bana karşı böyle bir saygısı, ne bileyim işte şeyleri falan, tavırları. Hürmette acayip. eksik değil, Aynen, sınır yok. biraz sonra ben ne fiyatı falan diyordum. Abi ondan sonra anladım ki o dönem, şu anda değil, Flat 8 kerhaneymiş. Ve Flat 8 kerhaneymiş ve Türk marketteki herkes beni zannediyormuş. Saygı ondan geliyor. Aynen. Sen tabii bornozla da ortama giriş yapınca. Aynen o şekilde de rahat. Bugün ofis günüm abi gibi algılıyorlar demek ki. Kerhaneymiş. Ve 4 tane kadın vardı içeride. Biri Ermeniydi ve annesi ya da babası Türk asıllıymış. Türkçe de biliyordu kadın. Biz böyle işte içeride Türkçe konuşurken yan taraftan cevap veriyordu bize falan böyle. Emekçi bacımız. Böyle değişik, orijinal bir hikaye. Bir gün tekrardan şu gördüğünüz alan mutfak. Şu perdelerin olduğu alan mutfak. Evet hocam. Gece Şurası. 12'de düştüm. İşte bir şeyler hazırlıyorum kendime. O perde açık ama yani. Buradan bir anda bir çığlık. Buradan böyle üst tarafı olan, alt tarafı çıplak, şişman bir kadın böyle bu tarafa doğru koşmaya başladı. Ardından abartmıyorum size, 6-7 tane zenci çıktı. Her çıkan zenci böyle maskesini takıyor. Şuraya da bisikletleri bağlamışlar. Bisikletlere bindiler. Abi şaka yapıyorsun ya. Ondan sonra da kadın böyle yarı çıplak tekrar 5 dakika sonra konuşa elinde telefon konuşa geldi. Ben bu sırada zencileri görünce ışığı kapattım, böyle orada yokmuş gibi aldım. Cesur yürek. Ya ne yapayım abi? Bu evle alakalı bir komik hikayelerimden ikisiydi. Daha çok var ama. İlerleyen günlerde paylaşacaksın. Yani ilerleyen günlerde paylaşacağız. Eyvallah, güzeldi bence. Bence de güzeldi. Güzel. Ama tabii bornozla giderek riske girmişsin abi. Ya kanka şimdi göreceksin, çok yakın ya. Ama kaç kişinin de yan Çok komşusu yakın. pez olur ki abi. Ya düşün, ben çorapla gittim biliyorum yani. O 50-60 kadar. adım attık şu anda yani. Şu köşenin hemen şurası yani. Evet. Ya çorapla morapla bornozla deyince tabii biraz mesafe algısının da insandan insana nasıl değişebildiğini. Çok yakın değil mi? Şu köşe mi? Billboard'un olduğu yer mi? Ha, yakınmış Senem, şimdi bir şey de diyemiyorum. Çok iyi bir şey var. Demek ki bu streç filmler bu yüzden ha. Geceleri fıçıdan bira damlamasın diye.
Kapanışta onu çekersin. Damlayıp sinek çekmesin diye. Kapanışta bunu çekersin. Bütün şu alttaki her şeyi her şey yıkanır abi. Her şey sinek yapmasın diye yıkanır yani. Gece giderken. Tabii. Beyaz, İngiltere'nin en büyük turistik sembollerinden olan pub kültürüne hem zaman zaman çalıştığı The Gunners Pub'tan dolayı hem de kendisi de yakın zamanda bir pub açacağı için gayet hakim. Ben de İngiltere'yi ziyaret ederken en çok merak ettiğim şeylerden birisi olan İngiltere'de pub kültürünü birinci ağızdan dinleme şansına sahibim. İlk gecenin ardından İngiltere'nin meşhur sincaplarını Beyaz'ın arka bahçesinden gördük. Sabah manzarası için mükemmel. Mahalleyi bir de gündüz gözüyle görün dedi Beyaz. Etrafı gezerken de bizimle bir konuyla ilgili engin bilgilerini paylaştı. Bunlarda ben size bilgi vermeye devam edeyim. Doğum kontrolü yasak olduğu için, günah olduğu için hepsinde minimum 22-23 yaşında 5 tane çocuk oluyor. Yani aslında Hasidikler kadınlarını çocukmak fabrikası gibi kullanıyor. Bir Hasidik mahallesinde oturuyor ve Hasidiklerin kültürü, yaşayışları ve dini inanışlarıyla alakalı zaman içerisinde onlarla yaptığı komşuluk sayesinde epey bir bilgi edinmiş. Şehir merkezine yaptığımız gezi öncesi bunları bizimle paylaştıkça Hasidiklerin kültürüne ayrı, Beyaz'ın konuyla ilgili hakimiyetine ayrı şaşırdık. Beyaz Hasidik mahallesinde oturuyor. Bize onların kültürüyle ilgili engin tecrübelerinden ve bilgilerinden seçkiler sunuyor. Biz şoktayız şu anda ya. Belgesel çevirebilirsin bu konuda. Kesinlikle çevirebilirim. Geçen hafta aynı bu kaldırımda yürürken şu hemen ileride solda göster. Onların arkadaşı. Evet. Orası da camileri. Hemen şu solda ilkokul var normalde. Hı hı. Şurada ibadethaneleri var. Tam burada şu dayı yaşlarında bir Hasidik geldi. Bana yardımcı olur musun dedi. Ben de yani yardım etmeyi seven bir insanım. Hemen beni okula soktu. Okulda öğrenciler fulldü ve deli gibi alarm çalıyordu yani. Bunlar da özel günlerinde elektronik cihazlara dokunamıyorlar. Alarm devreye girmiş. Bana işte alarmın anahtarını verdi ve almamı istedi ve alarmı kapattırdı. Bir de üst katta kettle'ı açık bırakmıştı. Onu da kapattı. Bildiğim böyle işte bana yemek falan ısmarlamak istediler. Tabii ki yani ben böyle şeyleri karşılıksız yaptığım için kabul etmedim ve çıktım. Ama haftada bir böyle bir iyilik yapıyorum onlara karşı. Yani açık fotoğrafı müziklerler. Kesinlikle yanarak ölürler. Allah belanı. Yanarak ölürler, gene de onu dokunmazlar. Mesela bazen spor salonunda da görüyorum bunları. Ama eminim ki günah ama o gelmek zorunda olduğundan geliyor. Mesela sağlık problemi var. Doktor da demiş ki spor yapacaksın. Ondan geliyor yani. Onları da dinliyorlar yani. Tabii. Bu Sainsbury's İngiltere'de meşhur bir market. Bizde de başka ülkelerde, şehirlerde market gezme hobisi olduğu için şimdi burayı biraz gezeceğiz. Beyaz önerdi. Bakalım. Şunu demeye çalışıyorum. Adamlar 3 kardeş, 4 kardeş hepsi farklı. O biraz öfkelidir, o biraz telaşlıdır falan. Bunların her birinin karakteri aynı yani. Bence çok sıkıcı bir olay ya. Ya bence de öyle de nasıl yapıyorlar bunu? Mesela bölgede mesela hırsızlık az. İnsanlar sakin. Böyle bir suç oranı düşük ama beni çok bayıyorlar yani. Çünkü sıkıcı geliyor. Askerlik gibi düşün. 300 tane kamuflajlı erkek etrafında olduğu zaman da hiç kafanı kaldırmıyorsun ya. Evet. Burası da öyle abi. Hepsi birbirinin aynı olduğu için yani insanlara bakmıyorum mesela. Ben insanları incelemeyi, analiz yapmayı severim kendi içimde. Ne göreceksin? Aynı. Hepsi aynı zaten diyorum. Yani görücü usulü gibi bir şey. Hepsi görücü usulü. Net. Ya hiç seçme şansı. Bari topluluktan seçseydi. Seçmiyorlar diyorum. Yani aile zaten doğmadan kimin işte kızıyla evlendireceği Beşik falan. kertmesi. Aynen beşik kertmesi. Şimdi mesela bu Hasidiklerin aslında dışarıdan baktığında hepsi aynıymış gözüküyor ama aynı değiller. Mesela bu abi de yanlarda böyle bir şey sarkmış biraz. Evet. Bunların hepsinin tarikatları farklı. Yani hepsinin hocaları farklı işte sallıyorum. 10 binine biri bakıyor gibi düşün ve hepsinin böyle kendi tarikatının belirttiği ufak detayları var işte. Kimisi mesela aynı kıyafet ama saten oluyor. O tarikatının farklı olduğunu diyorsun. Kimisinin mesela işte şapkası bu kadar değil bu kadar oluyor. O zaman işte başka bir tarikat. Ama belki kanaat önderleri farklı. Aynen. Kıyafetlerindeki detaylar mesela bunun da farklı. Bağlı bulundukları tarikatlara şey yapıyor. Teşekkür ederiz bu bilgi için. Mesela örnekte görebiliyoruz. Bunun şapkası mesela değişik. Sağlıyorum bu işte Adnan Hocacı.
Fish and chips'i beğendin mi? Güzeldi, beğendim. Afiyet olsun. Tazeydi, rengi gayet hoştu. Ben 10 üzerinden 7.4 veriyorum. 7.4 çok spesifik bir puanlama hocam. Abi sonuçta Biz de buradayız biz. gurme olmak bunu gerektirir biliyorsunuz. Eyvallah. Yani Saygı duyuyorum. siz beğendiniz mi peki? Ben gayet beğendim. Değil mi? Dışı kızartma seviyesi çok güzeldi şeyi, daha doğrusu Evet. işte rengi. Kesinlikle. 2 yerden puan kırdım. Bir tartar sos az geldi. İkincisi de Bu kadar getirmiş evet ya. bezelye yoktu. Ha bu klasikte bezelye olması kuralını sen öğrettin bize tabii, ben bilmiyordum. Ben de araştırıp öyle olur. Öğrendim. Yani içi de ama sulu ve yumuşaktı Evet. balığın. Yani güzel kalmış, hani evet. çok pişirildiğinde balığın bir anlamı olmuyor ya. Kurumamış, evet. Çok Kurumamış. O güzeldi. Kesinlikle. Rengi zaten tam altındır. Rengi de çok iyi. Servisten de kırdım ama yani burada aslında servisten kırmamak lazım çünkü her yerde servis. Servis mükemmel olmaz ya. Bizdeki gibi olmuyor. Kesinlikle. Bu da bir gerçek. Ne, bu acı mı? Acı değil ya, vallahi değil. Tatlı bir şey. Bana galiba Bir göster. Hayır Operasyon hayır. yapıyorsun. Dünyanın en uyuz abur cubur abi bak. Biliyorsun Japonya'da yediğimiz bir şey. Burada Chinatown'da rastladık. Tabii yiyeceğim abi. öyle yok ya. Ben yiyeceğim, söz. Chinatown'da rastladık burada bir Lucky Foods diye Asya markette. Şimdi Beyaz tadına bakacak. Hüngür hüngür bir şey. Abi üzümle de olan samimiyetimi söyleyeyim, en fazla rakı ve şarap yani. Kendisini bile sevmem. Hayırlısı olsun. Dokusu çok ilginç değil mi? Akar ya bu. Kötü demedim işte. Biraz tuhaf ama dokusu. değil, evet. Evet. Biliyorum canım, yedim. Aynı brandin belki farklı. Aynı brand direkt. Ben öyle değil, benim şeyime gitti. Yenir değil mi? Bence de öyle abi. Chinatown sonrası şehirdeki tarihi publara göz attık. Bu tarihi pub favorim oldu ama Londra'ya bir kez gitmekle bütün pubları keşfetmek mümkün değil. Şehirde 50-100 yılı aşkın tarihi olan birçok pub görmek mümkün. Beyaz Winter Wonderland'e getirdin bizi. Magical, çok magical bir atmosfer arkadaşlar. Hem Almanya hem Londra böyle mix bir kafa yaşayacağız birazdan. Keyifli olacağına inanıyorum. Yılbaşı dönemlerinde kuruluyor herhalde, yeni yıl dönemlerinde. Christmas'ın son dönemiyle işte 15 günüyle öncesindeki 15 gün toplam 1-1,5 ay arası bir süre açıkta duruyor. Yani Londra'daki bu dönemdeki en popüler aktivite diyebilirim size. Evet, bakalım şimdi eğleneceğiz. Çadır var, Oktoberfest kafası. Aynen. Ama aynı zamanda Noel eğlencelerinin de olduğu, yeni yıl eğlencelerinin de olduğu bir dönem. Hibrit güzel bir organizasyon yapıyorlar her sene ve gayet de başarılı oluyorlar. Beyaz'ın da dediği gibi Winter Wonderland hem Oktoberfest hem de Noel Panayırı konseptlerini bir arada bulabileceğiniz bir yer. Biz de kurulan çadırda müzik ve eğlenceyle geceyi bitirdik. Şimdi bugünkü rotamızdan bahsediyordun abi. Bugün Londra'nın en önemli ve en gezilmesi gereken 10 noktasına İkonik yerler herhalde. İlk noktalara gideceğiz. Big Ben gibi, Tower Bridge gibi. Havada şansımız da güneşli. Bu biraz Evet, güneş olduğu zaman göstereyim. her şey çok daha güzel oluyor. Seni çok mutlu etti. Kesinlikle. Dolayısıyla en azından zaten çok günlerimiz çok keyifli geçiyor ama güneşli olması, yağmurun olmaması bu günümüzü çok daha güzel yapıyor. Ona eminim. Alacağın keyif çok arttı. Kesinlikle D vitamini yani. D vitamini. Çok iyi. Bir diğer Londra'nın ikonik itemlarından olan Red Bus. Bu 2 katlı kırmızı otobüslerdeyiz. Senemcim, güven veriyor mu sana otobüs? Hiçbir şey hissetmiyorum. Bir sıkıntın Yani yok. gayet rahat, evet.
Rahat ya. Bence de rahat, güzel. İnsanlar rahat takılıyor. Hiçbir zaman da full böyle aman Allah'ım dolu görmedik şu ana kadar. Abi Mesai saati değil diye belki. saat 5 ile 6 arasında evet kalabalık oluyor ama gene oturacak yer bulursun. Tek başına oturamıyorsun sadece ama ben hiç ayakta kaldığımı görmedim. Güzel abi. Bakalım neler yaşayıp göreceğiz. Çok iyi. Senem ne aldın bize? Parmesanlı tavuklu sandviç ve Hemen cheese. salamla peynir. Salamla peynirli croissant. Beyazcığım kan şekeri düştüğü için senin videonun da dedi, senin de dedi girdi olaya. Çok güzel ya. Çok güzel. Gains. Gaines, evet. Trafalgar Square meydanı 4. George tarafından 1800'lü yıllarda yapılmıştır. Bu gördüğünüz anıt aslında İngiltere'nin, Britanya'nın Napolyon'a karşı olan oyununun bitmesi demek olarak adlandırılıyor. Çünkü bu savaştan sonra Fransız ve Portekiz donanmaları kesin bir galibiyetle İngilizler tarafından yeniliyor ve Napolyon'un Britanya ile ilgili planları tarihte son buluyor. Yani bu gördüğünüz arkamdaki büyük heykel aslında Napolyon'un Fransızların İngilizlere karşı yenilgisi ve İngiliz donanmasının kesinlikle bir gemi bile kaybetmeden bütün Portekiz ve Fransız donanmasını tek başına yok etmesini simgeliyor. Bu yüzden Westminster'da bulunan, Londra'nın Westminster ilçesinde, semtinde bulunan bu arkamda görmüş olduğunuz anıt İngilizler, İngiliz kraliyet ailesi ve Britishler için büyük önem teşkil ediyor. Hemen arkamızda tekrardan National Gallery var. Yine İngiltere'nin en önemli müzelerinden, galerilerinden biri. That's it. Yani rehberlik ek iş yükleniyor diyebilir miyiz ya? Harikaydı. Seviyorum. Tarih seviyorum. Bedava. Çok güzel ya. Zafer anıtı yani basically. Napolyon'un yenilgisinin simgesi. Çok iyi ya. Teşekkür ederiz abi bilgiseli için. Heykelin altındaki aslanlar da İngiltere Kraliyet Donanması'nı simgeliyor. Evet Ra'cığım şu anda Buckingham Palace'tayız. Buckingham Palace'ın İngilizler için önemi nedir? Bize anlatır mısın kısaca? Abi Buckingham Palace İngiltere'de 1702 senesinde kraliyet ailesinin, hükümdarların kullanımı için inşa edilmiş. 1702 senesinde başlayan inşaat 10 sene sürmüş. Kısa. Bunun özelliği Bayağı. evet kısa sürüyor. Benim de dikkatimi çeken oldu. Emsallerine göre o dönemde yapılan, inşa edilen yapılara göre çok kısa sürede tamamlanmış. Görüntüsüne gelince dış cepheyle arkanın renk farklılığı, malzeme farklılığı olduğunu göreceğiz. Videoda sonra kaydederiz, gösteririm ben. 1850 senesinde Aston Webb diye bir Aston Webb diye ya da bilmiyorum mimar tarafından bugünkü görünüm kazandırılıyor. 1713'te de içerisinde bir şapel var. O şapel şahsın kullanımına ait. Onu sonrasında satın alıyorlar onlardan. Kraliyet ailesine katıyorlar Evet, yani. yanlış okumadıysam, yanlış hatırlamıyorsam kraliyet ailesine o da katılıyor. Burada devlet erkanı işte gelen konukları, başka ülkelerin heyetlerini ve devlet başkanlarını ağırlıyorlar. Doğrudan günlük kullanım için her zaman buradalar diyemeyiz. İşte bazı gündemlerle işte geliyorlar, birilerini ağırlamak, toplantı yapmak vesaire gibi öyle anladım. Bir de o şapelle ilgili bilgi vereyim yine. O 2. Dünya Savaşı'nda Alman uçakları tarafından bombalanıyor abi. Hadi ya. Aynen. Onu tekrar... Onu nasıl denk getirmişler? ya belki de saraya denk getirmek istediler. Oraya geldi. Oraya geldi. Bilmiyoruz onu. Olabilir. Ya da hani gözdağı vermek Çekti belki. Belki de. Ulvi bir yerse. O zaman tabii teknolojide bu kadar gelişik olmadığı için her şey, yani işte her senaryo olabilir. hedefleyemediler, bilmem ne bilmiyorum. Onu da tekrar 1962 yılında Kraliyet böyle sanat galerisi gibi bir işte böyle sanat ürünleri, onların satın aldıkları veya hediye edilen sanat ürünlerinin sergilendiği bir galeriye dönüştürüyorlar. Şapel olmuyor artık yani. Özetle bu şekilde bahsedebiliriz Buckingham Sarayı'ndan. Evet. Sadece Burada değiller yani bu insanlar.
Şimdi şöyle aktif olarak kullanılıyor. Ama işte dediğim gibi bir işte heyet ağırlama, devlet başkanı ağırlama gibi şeyler olarak biliyorum. Belki törenler. Ya dedikodusal olarak benim duyduğum kadarıyla da Elizabeth'in sürekli bu sarayda olduğu fakat George'un genelde İskoçya taraflarındaki yazlığında takıldığı ve çok fazla buralarda olmadığı bir söylenti. Ama bilemeyiz, belki de içeride. Resmi olmayan kaynaklarda kraliçenin hakikaten sürekli burada konakladığı yazmışlar. Ama tabi bilemiyoruz. Fakat tabii ki İngiliz kraliyet ailesiyle özdeşleşmiş Range Rover marka jiplerin de buraya girip çıktığını gördük biraz önce Senemciğim. Aynen. Yani belki de aile erkanından birileri vardır, bilemiyorum. İçeride de görüyorum abi Range'leri. Kesin vardır birileri. Bir iki tane de barber montlu birisi görürsek bilebiliriz ki yani onlar. Bahçeyi de şöyle gösterebilirsin. Burada bir anıt var. Yine aslan, bayraklarda da olan sembol. Bunlar kimse 2 saattir fotoğraf çekiyorlar. Rüküş rüküş giyinmişler. Acaba bir tur mu var diye düşündüm. Hani böyle kraliyet, royal gibi giyinelim de. Ayakkabılarını giyip gelmiş teyze. Olabilir ya bu sallarım. Hani Kyoto'da falan öyle şeyler var ya, işte geisha gibi giyinelim de sokaklarda gezelim tarzı. Şu anda burada turistiz ama etrafta mesela taşradan ilk defa Londra'ya gelen birçok İngiliz de var yani. Çok ilginçtir. Benim bu Londra dışında tanıştığım birçok İngiliz hayatında Londra'ya gelmemiş ve buradan evi trenle 1,5 saat. 40 yaşında, 35 yaşında, 25 yaşında insanlar hayatında hiç Londra görmemiş insanlar var. Dolayısıyla şu an etrafımızda belki de İngiltere'de hayatı boyunca zaman geçirip ilk defa Buckingham Palace'ı ziyaret eden birçok insan var. Yerli turist yani. Aynen, yerli turist. Evet, benim durağıma geldik. Westminster Abbey. Burası Westminster'daki Aziz Peter Kilisesi. Gotik bir manastırmış aslında. Yapımına 1245 yılında başlanmış. Kral 3. Henry tarafından bu için bir onay verilmiş. O zamandan beri de kullanılıyor. Burası UK için inanılmaz bir anlam taşıyormuş. Yani İngiltere'nin en önemli kiliselerinden biri. Royal Family'de burada taç giyme törenleri, defin törenleri hep burada yapılıyormuş. Belirli bir zamana kadar sadece manastır kilisesi olarak geçmiş. Sonra katedral statüsüne yükselmiş. Şu anda da tabii biz bu dine mensup olmadığımız için bunun şeyini anlamıyoruz ama tam olarak da. Yani şu an UK'nin en önemli kilisesi bu olabilir. Sonra en üst mertebeye yükselmiş. Şimdi kullanıyormuş yani bu daha çok taç giyme törenlerinde ve defin törenlerinde. Öyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Gene hala Westminster'dayız. Buckingham Palace'a çok yakın. Dünyanın tanıdığı bu saat kulesinin yanındayız. Aslında bu saat kulesinin ismi Elizabeth Kulesi. Fakat halk saat kulesinin içindeki gong topun adı Big Ben. Zamanla halkın ağzında Elizabeth Kulesi değil, bu saat Big Ben olarak yer etmiş. Ve dünyanın ikinci 4 taraflı saati olarak geçiyor. İkinci en büyük, en heybetli 4 taraflı saati olarak geçiyor. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Birincisi ne? Bilmiyorum. Kardeşim böyle bir bilgi vereceksen birincisini de öğreneceksin. Hemen çok var. Bence Amerika'dadır. Amerika'dadır. Bence İtalya'dadır. O da olabilir, evet. Westminster Köprüsü'ndeyiz Beyazcığım. Madem anlatma sırası bende, rehberlik sırası bana geldi. Evet. 1738 yılında yapılmış bu köprü. Şu anda üzerinde bulunduğumuz köprüden bahsediyoruz. Aynen öyle. 1738 yılında hem yayalara açık hem karayoluna araçların trafiğine açık bir köprü burası. Hem Londra'yı hem Big Ben'i hem de neyi görüyordu? Parlamento binasını görme imkanına sahipsiniz bu köprüye geldiğinizde. Yani ikonik turistik alanlardan 3'ünü, 4'ünü hatta birkaç tane daha var adını bilmediğimiz. Onları da görme şansınız var. Sen göster. Mükemmel. London Eye. Şu London Eye gece ayrı, gündüz ayrı manzarası olan. Senemciğim Turistler sanırım London Eye'ın ve manzaranın keyfini çıkartıyorlar. Kuş yakalamaya çalışıyorum şöyle. Aa, yakaladı Beyaz.
Şöyle Big Ben'i de gösterebilirsin abi. Evet. Bu tarafta da her yer güzel, her yer. Şuna bakın. Aynen öyle, mükemmel. Nice. Bu arada şehrin iki bölgesini birbirine bağlıyor. Westminster'la öteki yapmam lazım. Kopya çekeceğim. Lambeth diye bir bölgeymiş o taraf. Lambeth. Lambeth orayı birbirine bağlıyor. Sanırım Lambeth de İngiltere'nin pahalı muhitlerinden biri olabilir. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life on its complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city I met all my best friends, and I wanna thank every brick. I wanna thank every İkonik yapılardan bir diğeri Tate Modern. Bakalım içeride neler var. Tate Modern binasına geldik. Burası eskiden bir elektrik santraliymiş. Şu anda sanat galerisi olarak kullanılıyor. 1981 yılında sanat galerisine dönüştürülmüş. Dönem dönem farklı sanatçıların eserleri sergileniyor. I never really had a place to call my own, so I travel and I roam till I find that. But I'm full of adventure, so I wander and I venture, and it's safe to say that really I don't mind that. I book a flight to try to figure where my mind's at, a spot where I don't spend no money, just some time at. I mix and mingle with the people till I learn a little. I brought some weed and baby, maybe we could burn a little. She said you're funny, I said no, I'm Xavier, then I left. Sun shining, birds chirping, let me take a breath. I'm headed to the city with my plans to make it best. Hadi afiyet olsun. Beyaz'ın dükkanına kutluyoruz. Batırmayız inşallah. Hayır abi, batırma, çok başarılı olacaksın. Öyle bir şey yok, pozitif düşüneceğiz. Bak böyle şeylerde pozitif düşünürüm. Ne yiyoruz Senem? Öncelikle makarna yiyeceğiz tabii, hepimiz burada. Makarna var. Bruschetta yiyoruz. Yani domates, soğan, işte zeytinyağı, nane. Akdeniz. Biraz da küçük baby rokolardan. İtalyan restoranındayız bugün. Küçük sardunya, aynen. Ben artık daha fazla bekleyemem. Beyaz, Londra'nın Islington bölgesinde Arsenal taraftarlarının hüküm sürdüğü bir bölgede bir pub açıyor. Onunla ilgili bazı görüşmeleri vardı ve pozitif devam eden bu süreci bir yemek yiyerek kutlamak istedik. Lezzet olarak bakalım ne verecek. Evet. Yani fındık yemedim ama hani Bilmiyorum kanka, ben bu arada bunu da severim yani ama bu böyle kafamda eşleştiremem. benimkinden daha iyiydi bu arada. Benim Valla. net. Sıkıntısı miktarı az. Sen neler hissettin? Çok güzeldi. Gerçekten. Evet. Bu domatesten umamiyi böyle net aldım. Böyle buralarıma vurdu. Evet. Ben de zeytinyağı tadı ve fark ettim. Şuralarıma vurdu. Çok güzeldi. tereyağı ve zeytinyağı bence de gayet başarılı. Ya starterımız da çok güzeldi. Ekmeğimiz falan. Baksana abi. İtalyan restoranların sıkıntısı porsiyonların küçük olması. Bu yüzden Daha kilo çok almıyor yersin namussuzlar. yani. Bu yüzden kilo almıyor namussuzlar. Bunun buçuk porsiyonu olmalı. Evet. Ya da double yapabilmelisin falan. Ya bir de şarap içiyorlar çok alkol olarak. O da zannediyorum mesela bir bira kadar kilo aldırmayacaktır yani. Asla aldırmaz. Zeytinyağı mesela. Beyaz şarap bir Evet. diyet içkisi yani. Diyet içkisidir aynen. Dünyadaki bir numara kanka şey. Soda ve Cin mi? vodka. Soda, vodka. Soda, 2 numara beyaz şarap, 3 numara prosecco, 4 numara kırmızı şarap. Kalori hesabı olarak. Abi işte perakende içki satıcısı, bar işletmecisi. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Dolu dolu geçecek son gün. Bugünkü hedeflerimiz National Gallery'yi keşfetmek ve Beyaz'ın pub'ını ziyaret etmek.
İşte bu ilk akşam Çin Mahallesi'nde gördüğümüz donatçıda aklımız kalmıştı. Orayı da keşfettik. Gerçekten efsaneydi. Aklımız hala yiyemediklerimizde. Senem nasıl? Uçurdunuz hemen 2 tanesini. Sen 2 tane yedin. Pistachio mu, raspberry mi şu an için? Pistachio. Yemedim halde öyle düşünüyorum. Kahveyle ağzımızı temizliyoruz. Hemen pistachio koyalım. Evet, silindir Pistachio burası. ama yani konusu da mükemmel. Pistachio gerçek dışıydı ya. Raspberry ikinci favorimiz oldu. 2. Ben üçüncüsünü de beğendim ama hani daha böyle standart donatı yapıyor. National Gallery'e geldik. Burada biraz kültürleneceğiz. Çok tatlılar ya. Şu anda tabloyu yorumluyorlar. 2 entelektüel insan. Ya işte dayanamıyoruz abi. Hayat tarzımız bu. Çok bir şey yok. Tablo görmediğim gün bir eksiğim. Bir eksiğim, kendimi o gün cahil hissediyorum. Allah'ım diyorum, bu kültürsüzler nasıl yaşıyorlar tablosuz? Her gün zaten biliyorsunuz burası National Gallery ve giriş ücretsiz. Dolayısıyla her gün giriyorum, tabloları teker teker izliyorum yani. İşte. Ruhuna bir dinginlik veriyor. Besleniyorsun. Bu da benim küçük şımarıklığım. Sanat içindir. Dünkü tatmin etmeyen porsiyonlardan sonra yine al dente isimli bir başka İtalyan restorana geldik. Senem'le Beyaz'ı sinirlendirdi porsiyonların ufaklığı. Şimdi buradayız. Hummalı bir şekilde menüyü inceliyorlar. Gerginler şu dakikalarda. Galeriyi gezdikten sonra karnımız epey acıkmıştı. Bir önceki akşam makarnaya doyamayanlar olarak soluğu yine makarnacıda aldık. Heyecanlı mısın? Mutlu musun? Razı mısın siparişinden? Her şeyi. Nasıl? Gerçekten aldım. Gelinen nokta bu. Bir hüzün var. Masaya hüzün hakim. Yalayacağım tabağı neredeyse. Çok mutsuzuz. Ne düşünüyorsunuz? Daha fazla karbonhidrat istiyoruz. Ya çok küçük. Doymuyor. Diyoruz abi. Gözüm de doymuyor. Hiçbir yerim de doymuyor. Belki gözün doymuyordur Senem. Ya yemin ederim var ya, gözü doysa zaten yemeyecek geri kalanını ama işte göz psikolojik olarak Tabağa sürüyor, tabaktan ses geliyor. Totalde 6 kaşıkta 6 çatalda yerim. Şimdi sefere çıktık. Karnımızı neyle doyursak seferine. Bunlar tatmin olmadılar yediklerinden. Beyazcığım porsiyonun küçüktü. çok küçüktü, doymadım. Hüzünlüyüz. Açım. Nice to meet you açım. Yani Senem asıl arayışta, onu göstermem lazım. Bunalımda ve arayışta. Bunalımda ve arayışta. Senem ne hissediyorsun? Ya Bu barda yiyecek bir şey yok herhalde ama çok tatlı bir yer. Göstermek isterim. Mr. Fox. Evet. Senem'i doyurma çabamız sürüyor. Beğendin mi menüyü? cherry tomato, lime leaf. Cevap veriyorum, hayır. Şu olabilir sadece. Senem yerine cevap veriyorum. Hayır. Hangisi olabilir Senem? Sadece 8. şu nasi goreng royal. Beyaz'ın müstakbel barına doğru ilerliyoruz. Bar en son 2018 yılında açıldı bu arada. 2018 yılında açıldığı için ve pandemiyi geçirdiği için çok uzun süredir kapalıydı. Ama öncesinde biz 80-90 yıllık Arsenal Sports Pub'ı geçmişi var. Arsenal'lerin ilk shit hall'u olarak geçiyor. Yani hani ilk böyle pub olarak geçiyor.
Şu anda gördüğünüz gibi çevresinde metal kaplamalarla landlord tarafından kapatıldı bu mekan. Çünkü boş dükkanlarda İngiltere'de birileri girdiği zaman onların çıkması yasal olarak zorunlu değil. Yasalardan dolayı insanlar bazı boş dükkanları girip oraya çöküp yasal olarak da uzun süre orada kalabiliyorlar. Dolayısıyla işgal edebiliyor ve bunun da yasal bir zemini var. Daha önce de bu dükkan işgal edilmiş, zaten internette de bunun şeyleri var, haberleri var. Komünistler tarafından işgal edilmiş ve çok zor şekilde çıkartılmış. Dolayısıyla landlord da uzun süre boş kaldığı için bu metal plakları buraya çakmış. Hafta inşallah çıkartacak. Onun haricinde bunun dış cephesinin komple rengi değişecek. Daha kırmızı arsenal tonları olacak. Dediğim gibi buraya çok mükemmel bir grafiti yaptıracağım. Onun da planları, her şey, çoğu şey hazır. Buraya Bütün ana yoldan görünen dış cepheye. aynen öyle. İnşallah belediye bize bu konuyla alakalı çok fazla bir para Sorun çıkarmaz. yapmaz. Sorun da çıkarmaz inşallah. Ekstradan bu bölgede, burası zaten benim alanım. Buranın altı benim depom. Biralar zaten buradan gelecek. Burayı kapatıyoruz üstünü. Üstüne güneşlik ve yağmurluk koyuyoruz ve bu bölgeye komple sonuna kadar oturma grupları gelecek. Masa, sandalye, kamp masaları gibi, karşılıklı kamp masaları gibi düşün. Maç günleri burası şuradan böyle, buradan da öyle kapanacak ve yani zaten müşterilerin çoğu bu bölgede olacak. Karşıda da takılıyorlar. Yani burası komple trafiğe de kapanıyor Arsen'in home game'lerinde ve burası komple benim alanım gibi düşünün. Şurası öğrenci yurdu gene. Çok iyi. Evet, burada öğrenciler kalıyor. Gelirler normalde de. Yani hani onları da çekeceğiz bir şekilde. Onlara diskantlar yapacağız, bir şeyler yapacağız. Onları da getireceğiz elimizden geldiğince. Şimdi içeri girebiliriz. Işık var lan içeride. Şu anda zaten kapı yok. Aynen. Selamünaleyküm diyelim. Adımımızı atalım. Burada içkiler falan bile var. Yani bardaklı içkiler. Şöyle komple abi buradaki bütün Bu yeşili gerçekten çok aramışlar mı? Evet. Yani gerçekten çok iğreti edici, çirkin bir renk. ve diğer şeyler uyumlu olsa eyvallah. Uyumlu da değil. Hiçbir şeyle uyumlu değil abi. Yani mekanın en büyük özelliği hiçbir karakterin olmaması yani. Ne burası bir kokteyl var, ne burası bir spor spa, ne burası bir işte normalde günlük gelip gittiğin işte... Ve aydınlatma da hiç İngiltere alkollü mekan yapısına uymayan bir aydınlatma. Kesinlikle. Zaten hani landlord da biz zaten bunu aylardır konuşuyoruz kendimiz ama landlord da biz ona hiçbir şey söylemeden benim söylediğim her şeyi bana söyledi yani. Dolayısıyla o da beni bu konuda... Onayladı. Normal barlara göre çok büyük abi yani. Şurası buraya insan falan yatması lazım. Çok gereksiz bir boyut. Ha, burayı da daraltacaksın. Bu var abi şuraya kadar gelecek. Burada bitecek. Buraya belki 25-30 kişi ekstradan sığar yani böyle olmadığı zaman. Ekstradan şu üstü mesela çok boş. Üstü şuraya kadar yukarıdan aşağı asma raf olacak komple. Ha, güzel, sıcak bir görüntü. Hem sıcak bir görüntü yaratacak. Aynı zamanda içerideki benim storage alanımı arttıracak. Oralara mesela bardak koyacaksın. Dışarıda covered bir led koyarsın. Yani dışarıda bir sürü güzel görsel konular yapılabilir yani. İç mimar arkadaşlarım var burada. Onlar kesinlikle bana bu konuda yardımcı. Zaten çok önemli konuşuyoruz. Zaten bir patlama çekeceğiz üzerine. Beyazım, buna mesela buradaki MDF görüntüye bildiğin eskitme bir ahşap görüntü falan gibi bir şey mi? Kanka şimdi burası Arsenal spor pubu olduğu için ahşap bir görüntü verip araları da mesela kafamızdaki plan sağa dönmüştü. Arsenal'in efsanelerinin forma numaralarını yazabiliriz. Hamdi vesaire. Dennis Bergkamp bilmem ne. Yani işte onları yazabiliriz. Bunlar çok şirkin, bunların hepsi değişecek, masaların hepsi değişecek. Şunların hepsi boyanacak. Ondan sonra Bu şeyler o kadar çirkin değil, varsak tabureleri. Kanka ama sports pub'una uygun değil yani. Ama çok evet. Kötü şükür. Yani insan bunun üstüne oturmak istemiyor yani. Bugün oturduğumuz İtalyan'da da bunun üstüne kaynayacak şeyler koymuşlar. Mesela o tarz bir şey olabilir. O dediğin gibi olur. Ama bunlar bu şekilde masraf olmasın diye. Lit görüntüsü. Yani belki çok önemli değil bunlara. İlk başta kalır ama kesinlikle orta vadede bunlar da değişecek. Burada zaten kardeşim işte bu kamera sistemi var şu anda. Zaten herhalde çıkartmışlar, devrede değil. Bu eski sistem aslında. Ama biz Gunners'la bu sistemi komple değiştirdik. Sözde işte en iyi sistemi kurdurduk. Carlink geldi kurdu. Bayağı bildiğin belki saat 30.000 sterlin harcadı.
hiç memnun değiller. Dolayısıyla bu sistem eski sistem Daha iyi. Daha stabil ve normalde waste azalsın diye biz o sisteme geçtik ve daha çok waste vermeye başladı. Dolayısıyla ben bu sistemden devam etmeyi planlıyorum. Orada çünkü kötü deneyimi yaşadığımız için. Ama şu anda çok burası yeni ve hazır bir sistem. Yani buraya cake'leri, bira cake'lerini yani galonları buraya bağladığımız zaman, bastığımız zaman kusursuz bir şekilde şu anda bile yukarı çıkar bira yani. O yüzden Bir de hiçbir vakit kaybetmiyoruz. çok da temiz görünüyorlar. Yıpran. Her şey sıfır. Çok da yeni gözüküyorlar. Aynen bak burada biraların ismi yazar. Shipyard, Poretti. Strong, işte Pardo, işte Brooklyn Pilsner, işte 1964, Amstel. Bu biralar var. İşte Amstel bittiği zaman buradaki bunun bağlı olduğu cake'i değiştirirsin, takarsın. Gazları var bunların. Gazlarını bağlarsın. Basarsın buradan içinde işte boruların içinde bira soğuyarak yukarı çıkar ve finalde en soğuk ve en lezzetli haliyle müşteriye gelir yani. Bunlar cooler sistem abi. Bütün biraları bunlar soğutuyor. Zaten burada görürsünüz. Yukarı çıkarken şu anda kapalı zaten. Yukarı çıkarken soğutuyor. Vay be. Bütün bu boruların içinde. Aynen öyle. Borulardan yukarı çıkarken yani o 15 saniyede 20 saniyede biranın işte olması beton gibi oluyor. Getiriyor yani. Öyle bir sistem. Yani depo gayet geniş. Bana da yani gerçekten çok büyük bir depo lazım. Açıkçası. Yani ben kendi evimde de gereksiz her şeyi buraya getirip koyabilirim yani. Bana çok iyi bir alan. Yüksek değil normalde publarda ayakta dikilemezsin yani böyle gezmen lazım. Burada yani en azından böyle de durabiliyorsun mesela. Böyle dik bir merdiveni var abi. Bu da 100 yıllık bir sistem, belki daha fazla. Aynen 100 yıllık, minimum 100 yıllık bir pub burası. Ben bu grafiti olayını çok istiyordum olsun diye ve mailleşmelerde de Landlord çok karşı çıktı. Hatta Landlord avukatı 4 kere biz net cevap vermedik diye bunu sordu yani. Durumu ona anlattık. Dedik ki hani biz buraya evet grafiti yapacağız. Ama her türlü problemden biz mesulüz. Adam anlayışlı bir şey çıktı çünkü anlayış göstermek zorunda. Yani hani burada iş yapmamız lazım ki onun kirasını zamanında ödeyelim ve uzun yıllar boyunca kafası rahat olsun. O da bilsin ki senelerce sabit bir gelir var. Aynen öyle. Kafası rahat olsun. İyi bir ilişki kuralım. Ama buradaki key nokta zaten bizim iş yapabilmemiz. Dolayısıyla mekanın ve binanın görünürlüğü bizim için çok önemliyken onun için de önemli olmalı ve bize destek olmalı zaten yani. Bu saatten sonra biraz top bizde. Biraz şans. Yani bu konuyla alakalı deneyimi olan iş ortaklarım, arkadaşlarım. Burayı sizin batırmanız için burada ya birinin ölmesi lazım ya kriminal bir suç işlenmesi lazım. Çok göze batmanız lazım diye belirtiyorlar. Türkiye'den en sevdiğim dostlarım Reha ve eşi Senem gelmiş. 1.4 milyon sterlin borca girmişim. Ama mekanımın ilk içkisini The George'un, yani 100 yıllık pub'un tekrardan açılmasına dair olan ilk içkisini kardeşlerimle beraber içme şerefine beni erdirdiler, iyi ki geldiler. Neyse, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Vurdum. Gerçekten de beni vurdu. Vurdu. O zaman tekrar cheers diyelim. İnşallah Arsenal'le şampiyonluk var. Hadi durumlar. Lig'de gidecek, FA Cup'ı kazanacak, Şampiyonlar Ligi'nde sıralara çıkacak ki biz para kazanalım arkadaşlar. Yani bu saatten sonra Arsenal'in en büyük denetmeniyiz ya. Ya beni bu işe ne itti biliyor musun Reha? Senin annen de demiştir. Yani belki Senem'in annesi de Senem çok fazla futbolla ilgileniyorsa demiştir. Türkiye'de anneler ne der? Oğlum 22 tane adam bir tane topun peşinden koşuyor. Para kazanıyorlar. Siz de geri zekalı gibi canınızı sıkıyorsunuz. Doğru. Canınızı sıkıyorsunuz. Annem hep bana bunu söyledi. Evet. Ben de finalde abi sürekli çocuk aklıyla başladım. Yani bu şu an 35 yaşındayım. Ya dedim bu futboldan nasıl para kazanırım? Yani sonuçta bir yetenek var mı? Yok. Hani futbola karşı ilgi var, sevgi var, aşk var. Dolayısıyla abi 35 yaşında dedim ki İngiltere'ye geldikten sonra tabii bir gözüm daha açıldı. Ya dedim hani futboldan ben para kazanabilirim. Sports pub'ın üzerinden para kazanabilirim. Yani. Ben açıkçası 30 yaşından sonra da başkasının yanında çalışmamayı da kafaya koymuştum. Hem sevdiğim iş, hem 22 adamın bir topun peşinden koşmasından para kazanma olsun. Yani bu saatten sonra annem bana şunu diyemez işte. Oğlum geri zekalı mısın? 22 adam topun peşinden koşuyor. Siz izliyorsunuz işte falan filan. En azından bunu sildim yani yok ettim.
Kendimce sevdiğim işi inşallah yaparım. Heyecanlıyım, korkuyorum ama zaten bunlar bence bir işletme için, yatırım için güzel şeyler. Aynen. Ya siz zaten arkamda destekçim olmasanız da tek başıma zaten girebileceğim işler, cesaret edebileceğim işler değil. Sevdiğim insanlarla beraber girdim. İnşallah çıkarız. Zaten burası dediğim gibi benim değil yani. Burası bizim, hepimizin. Siz yani buraya geldiğiniz zaman da bir arkadaşınızın mekanına gelmiyorsunuz, kendi mekanınıza geliyorsunuz yani. Anam. Bu da kalpten böyle hissettiğim için söylüyorum. Şöyle kalp yapayım yarım. Geliyor. Martha came off the farm, ran right up, jumped in my arms. I said, "You're coming home with me today." Sol cebimde anahtar olacak yani. Martha, you're the sweetest girl an angel sent down to this world. I love you more than words could ever say. Bakayım ki görmüyor. Every day is a new Burayı değil mi? beginning. Life is just a game you're winning. Every time you look an open door. Kapalı mı? So run right out, chase the sunlight. Nothing left to do but do right. Martha, you're the one my heart beats for.